Bu videoda Alzheimer hastalığı olan insanların iyi beslenmesi için neler yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Zaman içinde yaşlılarda iştah ve susuzluk hissi kaybı görülür. Beslenmeyen kişiler güçten düşer. Hastalıkla birlikte kişinin çökme ve sağlığını kaybetme riski 2 ile 6 kat arası artar. Bu, hastanın bağımsızlığını kaybettiği ve aile ve arkadaşlar gibi hasta yakınları için iş yükünün giderek arttığı bir kısır döngüdür. Alzheimer hastalığına yakalanan kişilerde hasta yemek yemeyi unutabilir. Çeşitliliği olan bir yemek düzenine sahip olmadıkları veya boğulmaktan korktukları için yeterli beslenememe riski artar. Öğünler için bazı ipuçları. Sakin ve iyi aydınlatılmış bir oda seçin. Tanıdık gelmesine yardımcı olmak için tercihen hastanın kendi tabakları ve sofra takımlarını kullanın. Hastanın dikkatini dağılmasını önlemek amacıyla yemek yeme işini basitleştirin. Farklı yiyecekleri tek tek verin ve yemeğe uygun sofra takımı kullanın. Kapları açmak veya çatal bıçak tutmak gibi hala sahip olduğu becerileri hatırlaması için hastanın basit işleri yapmasına izin verin. Hatayı önlemek için hastaya baskı yapmayın. Yaşlı ve zayıf kişilerin artan besin gereksinimlerini karşılamak için yeterli protein aldıklarından emin olmalısınız. Bu miktar öğün başına fazladan 10-12 gram proteindir. Kişi çiğnemekte zorlanıyorsa verdiğiniz yiyeceklerin kıvamını örneğin karıştırarak ayarlayın. Boğulma ve yiyeceklerin yanlış boruya gitmesi Alzheimer hastalarında sık görülen durumlardır. Bu konularda dikkatli olun ve doktorunuzu bilgilendirin. Doktora danışarak yiyeceklerin kıvamını ayarlayın ve sıvı miktarını arttırın. Hastanın günde en az 1,5 litre su içtiğinden emin olun. Hasta rahatsızlandığında veya hava sıcaklıkları arttığında su miktarını arttırın. Rahatlatıcı bir tavır benimseyin. Kaybettiği kabiliyetleri telafi edebilmesi için hastanın kendini güvende hissetmesi gerekir. Bunun için kişiyle göz seviyesinde iletişim kurduğunuzdan emin olun. Konuşmadan, dokunarak veya bakışlarla da iletişim kurabilirsiniz.